Dünyanın en güçlü ülkesi olan Amerika, teknolojide başkalarına muhtaç hale gelmiş olabilir mi? Bu videoda bugün cebimizdeki telefondan yapay zekanın beynine kadar her şeyin merkezinde yer alan yarı iletkenlerin nasıl olup da küresel bir güç savaşının ana silahına dönüştüğünü anlatacağız. Bu hikaye sadece teknolojiyle ilgili değil. Bu güç, bağımlılık ve zamanla yarış hikayesi. Amerika'nın bir zamanlar kurduğu bir endüstriyi nasıl kaybettiğini, bu boşluğu kimin doldurduğunu ve bugün dünyanın neden tek bir noktaya kilitlendiğini adım adım göreceğiz. Hazırsanız bu sessiz ama belki de tarihin en tehlikeli savaşının perde arkasına gidiyoruz. Yarı iletkenlerin tarihi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ta kendisi. Önce mucidi oldular, sonra en büyük üreticisi, sonra en büyük tüketicisi ve şimdi inanması güç ama bu teknolojinin rehinesi konumundalar. Bakın şu an gözlerimizin önünde yepyeni bir küresel çatışma yaşanıyor. Adına İkinci Soğuk Savaş diyebiliriz ve bu savaşın cephesi yapay genel zeka yani AGI. Bu savaşın da tıpkı ilk Soğuk Savaş'taki nükleer silahlar gibi kazanana mutlak üstünlük sağlayacak bir kozu var. Nedir bu? Yapay zekanın beyni yani gelişmiş yarı iletkenler. Hani ilk Soğuk Savaş'ın anahtarı uranyumdu ya, işte bu yeni savaşın da böyle vazgeçilmez bir kaynağı var. Gelişmiş yarı iletkenler. İşin en kritik kısmı ise ne biliyor musunuz? Şu an bu hayati çiplerin neredeyse tamamı, evet neredeyse tamamı tek bir yerden geliyor. İşte bu tablo durumu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Amerika'nın o dillere destan teknolojik hakimiyeti ve tabii ki ulusal güvenliği artık kendi kontrolünde olmayan bir tedarik zincirinin pamuk ipliğine bağlı. Peki ama nasıl oldu da bu hale gelindi? Hadi gelin biraz geriye gidelim ve bu işin en başına dönelim. Çünkü bu hikaye bizzat Amerika topraklarında başlıyor. İnanılmaz ama gerçek. Amerika Birleşik Devletleri bu endüstrinin mucidi. Ama sadece 60 yıl içinde üretimdeki payı resmen eridi gitti. Düşünsenize bir zamanlar pazarın tamamına yani %100'üne hakimken bugün bu oran sadece %8. Her şeyin başında Amerikan şirketleri için çiplerini hem tasarlamak hem de kendi fabrikalarında üretmek tam bir gurur meselesiydi. İşte bu modele entegre cihaz üreticisi ya da IDM deniyordu. Hatta AMD'nin efsane CEO'su Jerry Sanders'ın o meşhur lafı var ya, işte o dönemin ruhunu birebir yansıtıyor. Fakat sonra bir şeyler değişti. Şöyle bir düşünce hakim olmaya başladı. Biz Amerikalılar olarak işin beyin kısmına yani yüksek değerli tasarıma odaklanalım, o ucuz ve daha az vasıflı denilen üretimi de bırakalım yurt dışındakiler yapsın. İşte bu stratejiyle üretim deniz aşırı ülkelere kaydırıldı. İşin ironik tarafı bu kararın ne kadar büyük bir hata olduğunu yıllar sonra bizzat Intel'in kendi efsane CEO'su Andy Grove itiraf edecekti. Amerika'nın bıraktığı bu boşluğu dolduran ve bundan müthiş bir fırsat yaratan bir isim sahneye çıktı. Morris Chang. Tayvan'da kurduğu TSMC ile saf dökümhane modelini yani sadece başkaları için üretim yapma işini mükemmelleştirdi. Ve bunu yaparken aslında bütün endüstrinin oyun kurallarını baştan yazdı. İşte gelinen noktada bu tedarik zincirindeki zayıflık o kadar kritik bir seviyeye ulaştı ki Amerika'nın önünde çok net bir yol ayrımı var. Ve masada aslında sadece 3 gerçek seçenek bulunuyor. Peki nedir bu seçenekler? Amerika'nın çip bağımsızlığına giden yolda karşısına çıkan 3 temel stratejiyi şöyle özetleyebiliriz. Ya sıfırdan inşa edecek, ya ödünç alacak ya da mevcut bir kabiliyeti satın alacak. Şimdi ilk seçeneğe bakalım. İnşa etmek kulağa mantıklı geliyor değil mi? Ama işin aslı öyle değil. Bu o kadar devasa ve yavaş bir süreç ki acil jeopolitik tehdit kapıdayken bu kadar bekleyecek zaman yok. Bir kere fabrika başına 20 milyar doları aşan inanılmaz maliyetler var. Sonra bitmek bilmeyen bürokratik engeller. Ama asıl sorun ne biliyor musunuz? Bu işi yapacak yetenekli insan gücü. Amerika'da bu uzmanlıkta ciddi bir açık var ve bu da inşa et seçeneğini neredeyse imkansız kılıyor. Peki ikinci seçenek ödünç almak. Yani TSMC gibi devlerin gelip Amerika'da fabrika kurması. Nitekim TSMC Arizona'ya tam 165 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapıyor. Harika değil mi? Ama durun bir dakika. Bu da asıl sorunlu
yani bağımlılık sorununu çözmüyor. Günün sonunda yine yabancı bir şirkete bel bağlamış oluyorsunuz ve kendi egemen üretim kabiliyetinizi geliştiremiyorsunuz. Üstelik bu fabrikaların maliyetleri de daha yüksek. Yani bu da pek kalıcı bir çözüm gibi durmuyor. İşte bu durum bizi son ve belki de masadaki tek gerçekçi seçeneğe getiriyor. Bu kabiliyeti en ileri teknoloji üretim yarışında hala ayakta kalabilen tek Amerikan şirketinden, yani Intel'den satın almak. İşte milyon dolarlık soru da bu. Bir zamanların devi ama şimdilerde zor günler geçiren bir Amerikan ikonu olan Intel, ülkenin kurtarıcısı, yani Amerika'nın dökümhanesi olabilir mi? Intel'in neden bu duruma düştüğünü anlamak için biraz kültürüne bakmak lazım. Aslında her şey bir zihniyet değişimiyle başladı. Şirketin kurucularının o efsanevi önce mühendislik gelir kültürü, zamanla yerini önce hissedar değeri, önce karlılık diyen bir yönetim anlayışına bıraktı. İşte bu kültürel çürüme onlara o paha biçilmez teknik liderliği kaybettirdi. Sadece bir rakam vereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Intel geçtiğimiz 10 yılda tam 152 milyar doları kendi hisselerini geri almak için harcadı. Bir düşünün. Bu para TSMC gibi rakiplerinin fersah fersah önüne geçmek için Ar-Ge'ye, yeni teknolojilere yatırılsaydı ne olurdu? Peki Intel'in liderliği tam olarak ne zaman kaybettiğini biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. Kırılma anı yeni nesil çip üretim teknolojisi olan EUV litografisini benimsemedeki gecikmeleriydi. İşte bu stratejik hata en büyük rakibi TSMC'ye tam 5 yıllık devasa bir avantaj hediye etti. Peki çözüm ne? Aslında başarılı bir örnek var. Amazon'un AWS'i. Amazon kendi iç ihtiyacı olan sunucu altyapısını nasıl dev bir iş koluna dönüştürdüyse, Intel'in de dökümhane bölümünü, yani fabrika operasyonlarını sadece kendi çiplerini üreten bir maliyet merkezi olarak görmekten vazgeçmesi gerekiyor. Onu başlı başına yüksek büyüme potansiyeli olan bir startup gibi yönetmeli. Ama işte burada yenilikçinin ikilemi dediğimiz şey devreye giriyor. Intel Foundry'nin, yani dökümhane işinin başarılı olması için kimlere hizmet vermesi lazım? Nvidia, Apple gibi şirketlere. Peki bu şirketler kim? Intel'in kendi çip tasarım bölümünün en büyük rakipleri. İşte bu çözülmesi gereken en büyük iç çatışma ve bu da bize şunu çok net gösteriyor. Mesele sadece Intel'i kurtarmak değil. Mesele tek bir şirketi tamir etmekten çok daha büyük. Bu adeta çökmüş bir Amerikan ekosistemini temelden yeniden inşa etmek demek. Peki bu yeni ekosistemin parçaları neler olmalı? Bir kere devletin çips yasası gibi devasa teşviklerle ve bürokrasiyi azaltarak devreye girmesi şart. Evet, Amerika'nın bu alandaki liderliğini geri almak için bir planı var. Kağıt üzerinde her şey tamam gibi görünüyor. Ama ortada tek ve çok kritik bir soru var. Zamanları yetecek mi? Tayvan merkezli olası bir jeopolitik kriz patlak vermeden önce bu devasa ve iddialı planları hayata geçirebilecekler mi? İşte bu kelimenin tam anlamıyla zamana karşı bir yarış. Ve işte tüm hikaye burada düğümleniyor. Bir avuç silikondan üretilen çipler, bir ada ve bir süper gücün zamanı. Amerika artık parayla değil, zamanla yarışıyor. Çünkü bu yarışı kaybeden sadece bir teknoloji savaşı kaybetmeyecek, geleceği de kaybedecek. Şimdi soru şu, sizce Amerika bu yarışı zamanında kazanabilecek mi? Yoksa ikinci Soğuk Savaş'ın kazananı bu kez silahları değil, çipleri kontrol eden mi olacak? Yorumlarda ne düşündüğünüzü mutlaka yazın. Çünkü bu hikaye henüz bitmedi.